Esenlikler değerli Öntürk Dergi takipçilerimiz. Bu haftaki konuğumuz Gazi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Necati Demir. Aynı zamanda Öntürk Akademimizin de onursal üyesi olan Sayın Demir, 20 Nisan 1964 yılında Ordu'da dünyaya geldi. 1987 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. 1992 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. Doktora eğitimini 1996 yılında Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili Anabilim Dalı'nda tamamlayarak yardımcı doçent olarak atandı. 1997 yılında bölüm başkanı, 2000 yılında doçent, 2003 yılında da profesör unvanını alan Sayın Demir, 2010 yılında Gazi Üniversitesi'ndeki görevine başladı. Ve o günden bugüne yaptığı geniş alan araştırmaları sonucunda Türk masalları, efsaneleri, destanları, ninnileri, manileri, çocuk oyunları ve atasözlerini derleyerek sözlü Türk kültürünün en büyük arşivlerinden birini kurdu. Türk tarihinin en temel eserlerini ve oğuznameleri derlemesinin yanı sıra Almanya'da Institut für die Welt der Türken, Türk Dünyası Enstitüsü adlı bir enstitü kurdu ve aynı adla Almanca yayın yapan bir derginin baş editörlüğünü üstlendi. 25 yıldır hakkında veri topladığı Türklüğün ortak atası Alp Ertunga'nın İskit tarzı kümbet şeklindeki mezar yerini bulduğunu ve elindeki verilerin tamamını Özbekistan Devleti'ne aktardığını yakın zamanda basından duyurdu. Şimdiye kadar 250'yi aşan sayıda yayınlanmış metiği bulunan Sayın Demir, İngilizce ve Almanca bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Şimdi sözü hocamıza bırakacak ve ondan bizlere kısaca Oğuzların tarihini anlatmasını rica edeceğim. Hoş geldiniz Necati Bilgem. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum değerli arkadaşlar, değerli dinleyicilerimize, değerli takipçilerimize de saygılarımı sunuyorum, selamlarımı sunuyorum. Şimdi birkaç şeyi düzelteyim. İkide bir bu benim doğum tarihimde şey vardı, 66-64. Vaktiyle aslında 66 doğumluyum ama askere erken gideyim diye büyüttümdü. Bir 64 resmi, 66 doğum tarihim falan oradan bir düzeltelim. Ondan sonra gerisi şu. Arkadaşlar şimdi Oğuzları anlatacağım ben size ama bilindik tarzda değil. Yani biz Anadolu Türklüğü Oğuz Türklüğüdür. Oğuz Türklüğü şöyle söyleyelim. Türkmenistan, Azerbaycan, İran Türklüğü, Türkiye Türklüğü, Kıbrıs, Balkanların büyük bir kısmı. Oğuz Türkleri yani Türkler baştan beri sınıflara, boylara ayrılıyorlar. Şimdi yeryüzünde 3 ağırlıklı boy var. Bunlardan Doğu Türklüğü, Özbekler ve Çin işgalinde olan Doğu Türkistan, Doğu Türklüğü diyoruz onlara. Bunlar Uygur kaynaklı. Kuzey Türklüğü var, Kıpçak kökenli. Onlar da Kırgızlar ve Kazaklar. Biz Oğuz Türklüğüyüz. Yani Türkmenistan, demin de söylediğim gibi Azerbaycan, İran'da yaklaşık bir 40 milyon Oğuz Türkü var. Irak'ta Musul, Kerkük, Erbil oraları biliyorsunuz. Suriye'deki bu Bayır Bucak Osmanlı dağılırken ya da çözülürken sınırlarımızın dışında kalan Oğuzlar. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yavru vatanımız, onlar da Oğuz. Şimdi biz bunun bugünkü durumunu değil de ben geriye doğru anlatmak istiyorum. Şimdi daha önce çeşitli programlarımda da duyurmuştum ben. Yani benim işte bir tane fazla kitabım olsun falan diye çalışmıyorum. Merakımdan yani hem hayatım böyle daha anlamlı oluyor. Şimdi Urfa'daki Göbekli Tepe işte bulunduğu yaklaşık 15 yıl önceden. Lena Kaya resimlerine gittim ben Sibirya'da. Orası milattan önce 15 bin. Efendim bir de Fransa'da mağara bulundu. Yine 15 bin. Demek ki bir 15 bin yıllık insanoğlu şeyde var. Evrenin üzerinde geziyor. Daha öncesi de var tabii. Yani arkeolojik kazılarda falan bulunan işte falan ama biz şimdi bu 15 bin yılı
merak ediyorum. Yani Türkler nerede başladı serüvenlerine ve nerelerde yaşadılar falan. Bunları araştırıyorum. Şimdi araştırıyorken tabii şimdiden bilinenden bilinmeyene doğru gitmeyi bir yöntem belirledim kendime. Niye? Çünkü bir süre sonra kaynak tükeniyor ve çok zayıflıyor. Bildiğimiz kısımdan bilmediğimiz kısma bağlantı kurmak kolay olsun diye bildiğimiz kısmı daha yoğun çalışıyorum. Önümüzdeki günlerde çok farklı bir alana geçeceğim. Şimdi bu Alper Tunga meselesi işte o milattan önce 650 yani 2600 2700 yıllık bir mesele. Hep buradan kaynaklanıyor. Yani gittikçe detaya indikçe çok farklı konular çıkıyor karşıma. Ama bir de baktım ki biz bu işler hani 15 bin yıla doğru geri gidecekken daha yakın zamanı aydınlatamamışız. Şimdi bazı sorunlarımız var. Sorun şu: 1040'lı yıllarda Selçuklular Aral Gölü'nün çevresinden Horasan tarafına geliyorlar. Biliyorsunuz 1040, 1050, 1071 işte 1050'lerde işte Van tarafını falan alıyorlar. 1071'de biliyorsunuz meşhur Malazgirt Savaşı var. Ama 1040'lı yıllarda ortaya çıkıyor. Herkes sanıyor ki bu Selçuklu yani Oğuz Devleti Karahanlılardan bölündü de geldi sanıyor. Halbuki değil. Orada bir Oğuz Yabgu Devleti var. Aslında bunun haritaları falan da vardı bende de. Eğer kolay bulabilirsem niye hazırlamadık onu da bilemedim şimdi. Şurada olacak herhalde. Oğuz Yabgu Devleti çok büyük bir devlet. Oğuz Yabgu Devleti şeyden bölünüyor arkadaşlar. Selçuklu Devleti, Oğuz Yabgu Devleti bölündükten sonra ortaya çıkıyor. Buldum haritayı da bu arada. 1040'larda işte İslamiyet'i kabul edenler Selçukluların arkasına düşüyor. İslamiyet'i kabul etmeyenler de Karadeniz'in kuzeyinden İstanbul surlarının dibine kadar geliyorlar. Hatta 1060'lı yıllarda 64'tü sanıyorum. Tuna Nehri'ni 640 bin kişi geçiyor bir günde. Yani Karadeniz'in kuzeyinden giden. Şimdi geride bir Oğuz Yabgu Devleti var. Oğuz Yabgu Devleti'nin sınırı şöyle görünecek. Aral Gölü ortadaki. Arkadaşlar belki haritalardan şöyle söyleyeceğim. Bu devletin sınırı işte bugünkü Türkmenistan'ın aşağı yukarı büyük bir kısmını kapsıyor. Kazakistan'ın, Özbekistan'ın falan büyük bir kısmını kapsıyor. Şimdi belki Türkiye'nin 4 katı falan büyüklüğünde bir toprağı olan bir Oğuz Yabgu Devleti var. Oğuz Yabgu Devleti 776'da kuruluyor. 776'da kuruluyor, 1040'lı yıllarda yıkılıyor. Şimdi bunu anlatacağım ben. Bir de çok garip bir bu Oğuz Yabgu Devleti nereden geliyor? Şimdi geriye doğru gidiyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti, Selçuklu Devleti, Selçuklu'nun bir gerisi Oğuz Yabgu Devleti, 766'da kurulup 1040'lı yıllarda yıkılan. Bir de ondan önce Türk İş Devleti var. Türk İş Devleti de 690'da kuruluyor, 766'da yıkılıyor. İşte 10 yıllık bir bocalama devresi, ondan sonra Oğuz Yabgu Devleti kuruluyor. 700 peki 690'a kadar neredeyiz biz? 690'a kadar da Batı Köktürk Devleti ne bağlı. Bu Türk İş Devleti de oradan çıkıyor. Batı Göktürk Devleti'nden. Batı Göktürk Devleti daha sonra biliyorsunuz şeyden ayrılma. Göktürk Devleti'nden ayrılma. Ondan öncesi Kuzey Liang Devleti diye bir devlet Çin'in içerisinde kuruluyor Oğuzların. Ondan öncesi de Hunlar. Yani şöyle söyleyeceğiz. Şimdi Hunlar parçalanınca milattan önce 45'li yıllarda ikiye ayrılıyorlar. Bir kısmı Avrupa'ya gidiyor. Atilla ile beraber o Batı Hun devletini kuran, Avrupa Hun devletini kuran kısım. Bir de Çin'e esaretine giren kısım var. O Çin'e esaretine giren kısımda Kuzey Liang devleti işte orada 4 tane büyük devlet kuruluyor. Türk devleti. Kısa ömürlü ama sonuç itibariyle onlar işte bizim atalar. Kuzey Liang devleti. Oradan biliyorsunuz Ergenekon'a çıkıyorlar. Ergenekon'dan
Aşin ailesiyle 552'de Köktürk Devleti kuruluyor. Ama kurulur kurulmaz ikiye ayrılıyor. Batı Göktürk Devleti ve Doğu Göktürk Devleti. Ondan sonra biraz önce de söylediğim gibi şimdi tersten geliyoruz. Batı Göktürk Devleti 690'lara kadar işte o şekil bu şekil geliyor. Sonunda orada 690'da Türk İş Devleti kuruluyor. Türk İş Devleti'nden sonra 766'da Oğuz Yabgu Devleti kuruluyor bu Aral Gölü'nün çevresinde. Ondan sonra Selçuklu, ondan sonra Osmanlı, ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti. Şimdi detayına inelim. Bu arkadaşlar, bu biraz önce söyledim. Hani bir koridor açacağım. Tarihin derinliklerine doğru. 15 bin yıl gideceğim şimdi. Şimdi tarih Sümer'de başlar diyorlar ya, hani orada başlamaz aslında tarih. Tarih dünya kurulduğundan itibaren başlar. Ama yazı olduğu için, yani Sümerler yazıyı yazdığı için Gramer ya da Kramer midir adamın adı? Tarih Sümerler'de başlar diye, Sümer'le başlar diye böyle bir şey yapmış. Şimdi o milattan önce 3000. Yani buradan geriye gittiğimizde 5000 yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Şimdi geriye 15 bin yıllık tarihten bahsediyorum ya, bir 10 bin yıl kalıyor. 10 bin yılı da arkadaşlar, şimdi onu aydınlatmaya hazırlanıyorum aslında ben. Yani 10 bin yılı nasıl aydınlatacağım? O kayaüstü resim ve yazılar var. Onları bir araştırma merkezi açıyorum şimdi Gazi Üniversitesi'ne. Kayaüstü Resim ve Yazı Araştırma Merkezi diye. Onu aydınlatacağımı düşünüyorum ama oranın verisini topluyorum. Şimdi gelelim, Selçuklu'yu anlatmayacağım çünkü Selçuklu ile ilgili sıradan bir kitap alıp okuyabilirsiniz. Pek çok yayın yapıldı ama Oğuz Yabgu Devleti, yaklaşık 300 yıllık bir Oğuz Yabgu Devleti var. Ve Oğuz Yabgu Devleti ile ilgili 30 satır bilgi yok arkadaşlar. Şimdiye kadar yazılmış. 300 yıllık bir Türk devletinden bahsediyoruz. Ve 30 satır yazı yok hakkında. Niye yok? Arkadaşlar kayıt, kuyut yok. 300 yıl orada öyle bir devlet var ama o devletle ilgili hiçbir şey yok. Ondan yazamıyorlar. Yoksa birisi çıkar benden önce yazardı. Yazamadılar. Şimdi Türk İş Devleti nedir? Türk İş Devleti ile ilgili de bir şey olmadığı için yazamıyorlar. Şimdi ben bunu yazabilmek için ne yapmam gerekti? Bu yazılacak, birisi yazacak. Hadi biz olalım bu dedik. Şimdi yaklaşık 20 yıldır Oğuzlarla ilgili ne varsa topluyorum arkadaşlar. Yani bu 300 yılı arkasından Türk İş Devleti'ni de ayıklayayım ve aydınlatayım diye dünya üzerinde Oğuzlarla ilgili ne varsa hepsini topladım. Şimdi Oğuznameler bunlar. Yani 20 yıl hazırlık yaptıktan sonra bir Oğuz Yabgu Devleti tarihi yazabiliyorum. Yani herkes belki daha kolay yazıyor, belki daha kolay yapıyorlar falan ama ben öyle yapamıyorum. Dünya üzerinde Oğuzlarla ilgili ne varsa hepsini topladım. Bu 18 tane Oğuznameyi 7 ciltte topladım. Bunun dışında da Oğuzlardan bahseden efendim özellikle Şecere-i Terakime bu Oğuz Yabgu Devleti ile ilgili bunun nüshalarının tamamını buldum, topladım. Şecere-i Türk'ü bütün nüshalarını derledim, toparladım, hazırladım, yayınladım. Dede Korkut hikayeleri o dönemin rivayetleri, yani olayların rivayetleri. Onunla uğraşıyorken Dede Korkut destanını 12 boy daha eklemiş olduk. Yani kimsenin bilmediği. Yani ders kitaplarında 12 boyken Dede Korkut'a da 12 boy daha sonradan eklemiş olduk. Bunlar hep Oğuzname'nin parçaları. Başka şeyler de var. Şimdi artık toparlama aşamasına geldim. 20 yıl hazırlık yaptıktan sonra belki de bu sene Türk İş Devleti tarihi çıkacak. Yani umuyorum yılbaşına kadar yayınlanabilir. İyice de toparlamaya başladım. Mesela şu Oğuz damgalarının tamamı, yani dünya üzerinde bulunan bütün Oğuz damgalarının tamamını derleyip toparlayıp tek sayfa üzerine aldık. Hepsini topladım. Şimdi gelelim şeye. Şimdi arkadaşlar, devletin sınırı, bu Oğuz Yabgu Devleti'nin sınırı hemen Taşkent, Özbekistan'ın Taşkent'in hemen üst tarafından, kuzeyinden başlıyor. Tanrı Dağları'nın batı tarafı, ta yukarıya kadar, Kama Irmağı'na kadar, Ural Nehri'ne geliyor bir ucu. Bir ucu Hazar Denizi. Aral Gölü'nün çevresi, bu arada bir devlet. Devlet ile ilgili, yani bu devleti kimin yönettiği ile ilgili falan hiçbir bilgi yoktu. Fakat dünya üzerinde bunların kestiği paraları, sikkeleri üzerinden 8 tane Kağan'ın adını belirledim. Şimdi böyle bir şeyimiz var. Onun dışında Oğuz Yabgu Devleti'nin sınırları içerisinde olan
şehirler şehirlerde şöyle yapmışlar. Türk İş Devleti zamanında tamamıyla çadır diyoruz değil mi? Çadırda kalıyor şeyler. Yani orada yaşıyor. Hatta padişahı da yani Kaan'ı da yaşıyor. Çadırda yaşıyor. Çünkü nereden biliyoruz bunu? Şimdi Murat Bey'le falan gideceğiz bu sene Kırgızistan'a. Orada anlatacağım onu. Çünkü Bizans elçisi gidiyor. Türk İş Kağan'ı ziyarete gidiyor görevli olarak. Orada gidiyor, şaşırıyorlar. Yani orada çadırda yaşıyor Kaan. Ama öyle şeyler anlatıyor ki bu çadırla ilgili estetik açıdan muhteşem olduğunu. Bozüyük mu acaba hocam? Efendim? Bozüyük. Bozüyük gibi bir çadır yani. Çadır dediniz de Bozüyük O olması ta lazım. yani ama adam şaşırmış, elçi anlatıyor ki Evet. öyle bir müthiş şeyle karşılaştık ki diyor. Bunlar diyor barbar falan diyorlardı bunları diyor ama bunların diyor müthiş diyor o sanat işte altındanmış o çadırın direkleri falan falan. Öyle güzel şeyler anlatıyor ki şaşırmış adamlar. Hatta bir müzik partisi de veriyorlar bu Bizans elçisine. Diyor ki daha çok kurt ulumasına benziyordu falan diyor nedir o şeyleri. Şimdi onlar Tanrı Dağları'nın üzerinden bu tarafa, bu Taras tarafında iki başkentleri var. Birisi Suyap, birisi Taras bu Türk işlerin. Bunlar yapılaşmaya başlıyorlar. Bu Taras tarafında başlıyorlar ki gittim gördüm bu Taras'da yaptıkları ilk sarayları veya kaleleri falan. Şimdi orada kazı da yapmışlar. Kazakistan devleti çok büyük kazılar yapmışlar. Fakat kazılardan buluntuları orada bir müze yapmışlar. Müzeyi almışlar ama müzeyde henüz yerleştirme aşamasında oldukları için onlara bakamadım. Yani kitabın herhalde ikinci baskısına kalacak o. Ama onun dışında oradan yapılaşırken böyle şöyle yapılaşmışlar. Acemiler bina yapmak konusunda tutuyorlar kerpiçi yani bu bildiğiniz çamuru tuğla haline getiriyorlar. Yani tuğla büyüklüğünde ve pişirmeden yapmışlar binaları. Pişirmeyince tabii kaleleri ondan yapıyorlar falan işte pişirmeden taş falan yok oralarda. Pişirmeden yapınca tabii bu zaman içerisinde yağmuru aldığı zaman ortaya bir toprak yığını şeklinde kalmış bütün şehirler. Şimdi bu Seyhun Irmağı boyuna inmişler Oğuzlar. Orada işte Oğuz Yapı Devleti'ni kurunca yapılaşmaya başlamışlar. Çünkü orası biraz daha sıkıntı. Mesela Tanrı Dağları'nın üzerinde düşman gelse bile herhalde başka tedbirler alıyorlardı. Ama kale yapmaya başlamışlar bu Seyhun Nehri boyunda, Ceyhun Nehri boyunda falan. Şehirlerini kaleler şeklinde yapmaya başlamışlar. Tabii yaparken dediğim gibi çamurdan yaptıkları için bir süre sonra bildiğiniz tepe olarak kalmış. Bildiğin çamur yığını. Şimdi kazılar başlamış oralarda. Bu arada Ayşe Hanım söyledi benim bir enstitüm var Almanya'da. O enstitünün görevlerinden bir tanesi de bu çok güzel işler yapan, Türk dünyasında güzel işler yapana Türk dünyasına hizmet ödülü veriyoruz orada. Şimdi şehirlerde hepsine gittim bu yıl içerisinde. Bu Oğuz Yavgu Devleti'nin şehirlerinin bildiğiniz kazılar yapıyorlar tabii. Ben çok mutlu oldum. Kazakistan Devleti son 2-3 yılda öyle çok kazılar yapmışlar ki dünya tarihini değiştirecek şekilde kazılar yapmışlar Kazaklar. Yani bu Oğuz Yavguların dışında da onu anlatmam Sakalarla ilgili. Dünya tarihini, medeniyet tarihini değiştirecek kadar büyük kazılar yapmışlar. Bu arada tabii Oğuz Yavgu Devleti'nin olduğu bölgeyi de kazıyorlar sürekli. Tabii bizim arkeologlar ne yapıyor onu bilemiyorum tabii. Şimdi buluntuların şimdiye kadar bulunan her şeyin resmini çektim. Yani ne varsa. Dolayısıyla o verileri işte şimdiye kadar bulunan arkeolojik kazılarda bulunan daha önce bulunup müzelere yansıyan, müzelerde olan müzelerin tamamını gezerek, eldeki verilerin tamamını toplayarak şimdi hep gördüğünüz buraya yığdım. Artık yazma devresine geldim. Epeyce de bir yol aldım. Bu. Şimdi geriye gideceğiz. Türk İş Devleti'nin dediğim gibi iki tane başkenti var. Biri Suyap, Isıkgöl'ün çevresinde. Birisi de Taras. Yani bu Talas Savaşı'nın olduğu yere yakın. Şimdi Kazakistan Devleti sınırları içerisinde. Orası, oradan işte akıyorlar, geliyorlar Oğuzlar. Nedir? Ceyhun Nehri. Şimdi bazı şeyler dikkatimi çekti. Bunlardan mesela şu destanı diye bir destan var Divan Lugat Türk'te geçiyor.
Divan Lugat Türk'te geçen şu destanını herkes orada Zülkarneyn'den bahsettiği için şey destanı sanmışlar. Sakaların bir destanı sanmışlar. Çünkü milattan önce Zülkarneyn'i hemen Büyük İskender sayıp milattan önce 300'lere götürünce Saka destanı, bütün hocalar yanılmış orada. Şimdi her devletin bir tapu senedi var arkadaşlar. Tapu senedi destanları. Mesela o şu destanı Türk İş Devleti'nin kuruluş senedi. Yani boylara nasıl bölünüp de bu Oğuz Devleti'nin nasıl oluştuğunu anlatıyor. Aslında Oğuzlar şöyle oluşuyor. Türk İşler diye bir boyu var şeyin. Bu Hunlardan itibaren takip edebiliyorum bu Türk İşler boyunu. Türk İş Devleti, Türk İş boyu yani 10 oklar diyorlar. O 10 boydan bir tanesi Türk İş boyu. Türk İş boyu şimdiki mesela Kayı Osmanlı Devleti'ni kurunca diğer bütün boyları nasıl hakimiyeti altına alıyorsa Türk İşler hakimiyeti altına alıyorlar şeyi. Diğer 10 boyu. 9 boyu yani kendisiyle beraber 10 boy. Dolayısıyla Türk İş Devleti ondan deniliyor. Yani Osman Bey bütün şeyi aldığı için Osmanlı Devlet oluyor ya. Onun için Türk İş Devleti. Türk İş Devleti daha sonra Uçele diye bir adam tam bir devlet kurucusu 690'da aynen Atatürk gibi, Rauf Denktaş gibi, işte Osman Bey gibi, Alparslan demeyelim de işte Selçuk Bey gibi bir devlet kurucusu. Adam hem Uçele 690'da bir devlet kuruyor işte Türk İş Devleti'ni. Parayı kesiyor adam. Para çok önemli miktarda para, onun döneminde kesilmiş paralardan para günümüze kadar ulaşmış. Çok şey adam. Adam bu defa Oğuzları 20'ye bölüyor. Yani 20 boy halinde teşkilatlandırıyor. Demek ki bölme değil de demek ki 20 tane boy vardı ve o şekilde devleti temel dinamiklerini oluşturuyor. 20 boy. 20 boyu her boya bir bey atıyor. Bu boylardan 7'şer bin asker alıyor. Ve anında 140 bin kişilik bir ordusu oluyor bu Uçele'nin, Oğuz Yabu Devleti'nin. Efendim Çin'in kenarında hem de şeyin kenarında Göktürk Devleti'nin kenarında kocaman bir devlet oluyor. Şimdi bu devlet tabii herkesin dikkatini çek. Türk adıyla kurulan ikinci Türk devleti. Yani Türk İş Devleti çok önemli. Şimdi bu devlet işte Çin çok hakikaten okudukça ürperiyorum yani Çin'in bu nasıl bir hilebaz falan olduğunu. Bunlarla sürekli oynuyor ayarıyla falan. Bunları birbirine düşürüyor, savaştırıyor falan filan. Şimdi bu Türk İş Devleti bu şekilde büyük bir hale gelince Köktürk Devleti yazıtlarda da geçiyor. 2 kere Türk İş Devleti'ne saldırıyor. Birincisinde 699'da bir geliyor Türk İş Devleti'ni bir güzel eziyor. Sonra tekrar 709'da da bir daha eziyor. 709'da fena yapıyor ama Kağanlarını falan öldürüyor. 717'de 714'te pardon Suluğ Kağan diye bir adam geliyor Türk İş Devleti'nin başına. Suluğ Kağan böyle bildiğiniz Atatürk gibi, Alparslan gibi muhteşem bir adam. Suluğ Kağan hemen isminden şey yapacaksınız, kulaklarınızı tırmalayacak. Çince'de bizde kaynak olmadığı için Türk İş Kağan'ı diyor adını yazmamış. Köktürk yazıtlarında. R yok arkadaşlar Çince'de. Suluğ Kağan, Salur Kazan. Dede Korkut hikayelerindeki Salur Kazan 20 yıl şeyin başında kalıyor. Türk İş Devleti'nin başında. Aslında sadece Salur Kazan'ın ya da Suluğ Kağan'ın dönemini anlatsam bir gün anlatırım. O kadar enteresan bir adam Suluğ Kağan. Hatta Bilge Kağan yazıtında diyor ki ben diyor kızımı Türk İş Kağan'ına verdim diyor. Bilge Kağan'la birebir aynı dönemler. Yani 714'te beraber gelmişler. Bilge Kağan ondan daha önce ölüyor. 734'te ölüyor. Bu 737'de ölüyor. En yakın arkadaşı Çinliler tarafından öldürülüyor en yakın arkadaşına. Bu arkadaşlar Suluğ Kağan'ı biz de hatırlayacaksınız. Bu Araplar Orta Asya'yı öyle yağmalamışlar ki yani bunu aslında bizim yazmamışlar, tarihçiler. Bir ara yazmaya başlamış bunu. Bahriye Üçok. Şimdi böyle okudukça böyle kanım donuyor yani yaptıklarıyla ilgili.
anlatsam var ya, yani böyle insanın böyle ilikleri donacak kadar o Arapların oralarda yaptığı katliamda Suluğu Kağan en son biraz daha uzakta, o Tanrı Dağları'nın üzerinde, en son yardıma Suluğu Kağan gidiyor. Bu Arapları oralardan bir silip atıyor, şeye kadar bir getiriyor, bu Horasan'a kadar. 737'de bunu tabii son darbeyi vuracakken birisi buna hile yapıyor ve yeniliyor Araplara. 737'de yenilmiş ve üzüntüsünden de felç inmiş adama, yani sağ tarafına falan. Bu Arapları da oralardan uzaklaştıran, hiç değilse 20 yıl Türklere nefes aldıran Suluğu Kağan, Salur Kazan. Nitekim arkadaşlar, adamın Türk milletine yaptığı o kadar büyük iyilikler var ki bu Dede Korkut hikayeleri de, Dede Korkut destanı da aslında e, Salur Kazan ya da Suluğu Kağan. Tarih kitabı aslında onlar. Evet. Evet, biraz önce Salur Kazan'da kalmıştık ya da Suluğu Kağan. Çin kaynaklarında Suluğu Kağan olduğunu ama Türk milletine verdiği çok büyük hizmetlerden dolayı Dede Korkut hikayelerinde hikayelerin çoğu şeydir, Salur Kazan üzerinden kuruludur. Hakikaten onu fark edememişler. Hatta bizim işte meslektaşlarım Salur Kazan'ın işte efsanevi bir kişilik olduğunu falan, onunla ilgili çok makale yazıldı, çizildi falan ama ben artık birebir eminim, çünkü şeydir bu Suluğu Kağan, şeyi de okuyunca, yani Suluğu Kağan da bir kitap olabilir. O denli çok büyük hizmetleri var ama sonuç itibariyle Dede Korkut hikayeleri onun şeyiyle. Şimdi Dede Korkut hikayelerinde de bu sonradan ben epeyce bir şey buldum bu boyda. Yani ekledim, 12 boy daha oldu. Şimdi bunlar da yeni bulduğum boylar da hep Salur Kazan'la ilgili. Bununla birlikte başka bir şey daha söyleyeceğim bu Salur Kazan'la ilgili. Şimdi yine Dede Korkut'u bir kere buradan da duyurayım. En az 6 tane daha boyu var. Kesin. Kesinleştirdim. İran'da olduğunu düşünüyorum. Güzün gideceğim arkasına. Şimdi direkt mesela yeni bulduğumda Salur diye bir boy var. Salur. Direkt Salur. Salur Kazan. Daşozların Gaver Hanlığı'na karşı köreşi, yani şeyi var. Bu yine yeni bulduğumda. Yine bu yeni işin Türkçesi yeni bulduğumdan çoğu şey yine Salur Kazan'la ilgili. Ama dediğim gibi bu Suluğu Kağan'ın ta kendisi. Şimdi size başka bir şey söyleyeceğim. Geçen sene bir boy bulduk. İşte İran'dan bir boy geldi. Metin Ekici duyurdu. Ben onu hemen ben de yayınladım. Yani o şeye girmek istemiyorum. Ama size bir şey anlatacağım. Dede Korkut'un Salur Kazan için yazdığı bir şey var. Söylediği 7 bölümlük bir 7 dörtlük var. Dede Korkut'un Salur Kazan'a yazdığı. Bunu nereden biliyoruz? Şeyden biliyoruz. Şecere-i Terakkime'de çıktı bu. Şimdi gökyüzünden inip geldi canlı yılan. Her insanı yutardı gördüğü zaman. Salur Kazan başını kesti vermeden aman Alpler Beyler var mı kazan gibi diye bir dörtlük var. Bunun geçen sene yeni bulunan hani 13. boy falan denildi ya, o boyu anlatıyor bu. Yani bu boyda, bu dörtlükten geliştirilme o. Ya da o Salur Kazan'ın o büyük muhteşem o canavarı öldürme hikayesi ne bu dörtlükte özetlemiş, ama bununla beraber 6 dörtlük daha var. Yani 7 dörtlük, 6 dörtlük ve bunun her birinin ayrı bir boyu olduğu kesinleşti şimdi. Hemen bir tane daha okuyacağım veya 2 tane daha. Şimdi bu şu kitabı hazırlayana kadar 8 puntoluk dipnotu bile görüyordum. Şimdi gözlük takmadan göremiyorum artık. Kazgurt Dağı'ndan aşağıya taşı yuvarlattı. Salur Kazan karşı vardı, kavrayıp tuttu. İt becene görüp onu aklı gitti. Alpler Beyler var mı kazan gibi diye. Mesela burada peçeneklerle savaşını anlatıyor şeyin, Salur Kazan'ın. Şimdi bu Kazıkurt'a gittim ben. Bu sene oradan da çekim yaptım ve duyurdum şeylere her sosyal medyada. Bu Kazıkurt dağlarında belli ki peçeneklerle Oğuzlar bir savaş yapmışlar. Onu anlatıyor. Şimdi demek ki bir boy daha var Dede Korkut'tan. O boyu bulduğumuzda Kazıkurt'ta peçeneklerle Oğuzların savaşını okuyacağız orada. Şimdi ikinci bir dörtlük okuyorum. Bir kazana 41
atın etini koydu. Bir kazana 41 atın etini koydu. O kazanı sol eliyle tutup aldı. Kazana 41 tane atın etini koydu. Efendim kazanı sol eliyle tutup aldı. Sağ eliyle insanlara paylaştırdı. Alpler beyler gören var mı kazan gibi. Şimdi bu salur kazandan bahsediyor. Salur kazan demek ki 41 tane atı bir kazana koydu ve tek eliyle kaldırdı. Ve tek eliyle de askerlere dağıttı. Adamın lakabının kazan olmasının sebebi de buradan geliyor. Salur kazan ondan deniliyor. Şimdi böyle 7 dörtlük bu. Demek ki bir tanesi çıktığına göre bunun 6 boy daha bulacağız demek ki önümüzdeki günlerde. Onu da inşallah biz bulacağız diye düşünüyorum. Yani epeyce bir yol kat ettim o konuda da. Şimdi işin Türkçesi, oradan Salur Kazan'dan sonra Salur Kazan'ın en yakın arkadaşı ölüyor. Arkadaşlar bir de Türk tarihine bir bakın. Bu büyük adamlar bizde, bir kere bu bizim millet biraz garip bir millet. Yani artık çok rahat söylüyorum. Yani çok emek verdiğim için söyleme hakkında kendimde hissediyorum. Biraz böyle boşlamış bir millet. Yani ne zaman ki aklı başında bir adam gelse kükrüyor ve dünyanın bir numaralı millet oluyor, devlet oluyor. Ne zaman böyle devlet adamları iyi yönetemezse ülkeyi, Türk devletleri böyle pasif. Türk milleti şimdi günümüzde bütün coğrafyalarda heyecanını kaybetmiş bir millet. Yani şimdi şunu söylemek istiyorum. Salur Kazan nasıl öldü? Salur Kazan Atatürk gibi arkadaşlar, Atilla gibi, Alparslan gibi, ondan sonra Fatih Sultan Mehmet gibi bir adam. Fakat bu Türk tarihinde bu büyük işler yapan büyük devlet adamlarının tamamının ölümü birbirine benziyor. Atilla'yı biliyorsunuz, Roma'dan gelen bir kız zehirliyor. Alparslan'ı biliyorsunuz, bir tane sıradan bir asker bıçaklayarak öldürüyor. Fatih Sultan Mehmet'i bir Rum doktor zehirleyerek öldürüyor. Atatürk de zehirlenerek öldürülmüştür. Şimdi bunlar hep böyle. Salur Kazan da şöyle, Çinliler bakıyor baş edemiyorlar adamı. Yani adam müthiş bir adam. Ben önce Araplar öldürttür sandım. Çünkü Araplar duramıyor önünde. Yani Araplar defalarca yenmiş. Hatta ondan sonra Araplar Salur Kazan'dan sonra Salur Kazan'ın yanındaki bir komutanı yakalıyorlar. Aslında Arapların işini o komutan bitirecekmiş fakat tedbirsiz Bahat Arkan. Tedbirsiz bir şekilde askerlerin içerisinde gezerken Araplar bunu esir alıyorlar ve Arap komutanın yanına götürüyorlar. Şimdi Araplarla ne kadar savaştığını anlatacağım Salur Kazan'ın. Adam bakıyorlar yaşlı bir adam falan. Önce tanıyamıyor Arap komutan bunu. Bu tabii kurtulmak için para teklif ediyor Arap komutanı. Arap tabii parayı duyunca hemen bunu bırakmayı düşünüyor falan ama sonradan bir konuşma geçiyor aralarında. Diyor ki sen kaç kere diyor bu Araplarla savaştın falan diyor. Diyor ki 70 küsür kez Araplarla savaştım diyor. Salur Kazan'ın yanındaki komutandan bahsediyor. Bunun üzerine diyor ki bu susuzluk savaşı var. Salur Kazan'ın Arapları bir susuz bırakıp da ordularını tamamen imha ediyor. Yani işte Horasan'a kadar gelip püskürtmüş. Diyor ki o savaşta da var mıydın sen? Diyor o savaşta da varım diyor Bahat Arkan. O zaman diyor ki gökyüzünün altındaki bütün servetleri bana verirsen ben seni daha artık parayla bırakmam diyor ve onu öldürüyor. 70 küsür kez savaşmış demek ki Salur Kazan bu Araplarla. Sonra Çinliler de durduramıyorlar. Mesela arada bir Çinlilere falan da vuruyor. Anlatacağım. Pardon, bu 751'deki Talas Savaşı'na nasıl gelindi? Çin'i kaçabildiği yere kadar kovalamış bu Salur Kazan. Epeyce bir onları o coğrafyadan atmış. Bu arada de atmış. Arapları da Horasan'a kadar atıyor. O bölgedeki Türkleri bir 20 yıl rahatlatıyor. Bu arada işte en yakın arkadaşına öldürttürüyor bunu. Çinliler öldürttürmüş. Buldum onun da yerini Çin tarihinde falan. Bir gece işte adamın sağ eline felç vuruyor ve bıçaklayıp öldürüyorlar Salur Kazan'ı veya Suluğu Kağan'ı. Suluğu Kağan öldükten sonra tabii o coğrafya boşalıyor. Yani güçsüzleşiyor. Çin birbirine düşürüyor bunlara falan falan. 734'te Salur Kazan öldükten sonra Araplar da yavaş yavaş geliyor Tanrı Dağları'na doğru artık işgal ede yağmalıya geliyorlar. Çinliler de meydanı boş bulunca
yağmalıya geliyorlar ve Talas'ta bunlar karşı karşıya geliyor. Artık Türkler yok. Salur sonra 751'e kadar geliyorlar, ilerliyorlar. Orada karşılaşınca. Bu arada çok ilginç bir şey anlatayım size. Yukarıda Köktürklerle Uygurlar sürekli savaşıyorlar. 740'lı yıllar. 744 galiba. 744. 43. 743-44. De Göktürk Devleti'ni yıkıyor Uygurlar. Fakat Karlukların yardımıyla yıkıyorlar. Yani Köktürkleri o Bilge Kağan'ın, Kültekin'in falan filan o taşları aslında kırık taşlar filan. O Uygurlar kırmış. Bir daha Göktürkler devlet kuramasın filan diye o mezarları filan talan eden hemen Köktürk Devleti yıkıldıktan sonra Uygurlar talan etmişler. Yani o taşların kırılmış olması sebebi de sadece Kültekin'in sadece başı var, gövdesi yok falan filan ya. Onları tamamen Uygurlar kırmış o zaman. Yani darmadağın etmişler oralara falan. Şimdi bu Karluklar bir süre sonra Uygurlarla savaşmaya başlıyorlar. Hani Türklerin işi gücü yok. Birbirler savaşıyorlar tarih boyunca. Karluklar arkadaşlar Uygurlarla savaşıyorlar. Karluklar Uygurların karşısında duramayınca Türk İş Devleti'nin olduğu yere sığınıyorlar. Aklınıza Suriyeliler gelsin şimdi. Üstten aşağı geliyorlar. Tanrı Dağları'nın üzerine Türk işlere sığınıyorlar. Karluklar. 3 yıl içerisinde bu Karluklar Türk İş Devleti'ni bitiriyorlar. Şimdi Çin ve Arapların arasında kalan Türk işlerle Karluklar Araplarla işbirliği yapıyor ve darmadağın ediyorlar. O Türk İş Devleti'ni darmadağın ediyorlar. 3 yıl için. 3 yıl içinde ve oradan göçmek zorunda kalıyor Şimdi başka şeyleri de anlatacağım da. Yani bu sığıntı meselesi, göçmen meselesi çok tehlikeli mesele. Çok tehlikeli ve Türk İş Devleti'ni bir anda çökerten bunlar önce sığınıyorlar. Sonra şimdi diyelim ki Arap devletleriyle birinden savaşsak biz buraya gelen sığıntılar Arap devletleriyle beraber olsa al sana içeriden gittin yani. Yani bu çok tehlikelidir. Şimdi orada gördüm bunu. Yani oluyor. Bu Türk İş Devleti öyle bir dağılıyor ki. Şimdi arkadaşlar başka bilgiler size. Kırgızistan'da yaklaşık 500 bin kişi ben Türk'üm demiş nüfus sayımında. Hayır sen Kırgız Türk'ü müsün diye sormuşlar. Hayır demiş. Ben Kırgız değilim ben Türk'üm demiş. Özbekistan'ın nüfusu 40 bin civarında, 40 milyon civarında galiba. Onlardan da yaklaşık 2 milyon kişi Rusların yaptığı son sayımda demişler ki biz Türk'üz. Hayır Özbek Türk'ü müsün? Hayır demiş. Biz Türk'üz. Şimdi bunu kimse çözememiş ne olduğunu. Yani bunlar niye Türk'üm diyor. Namık Kemal Zeybek açtığında orada Manas Üniversitesi'ni açtığında ama Manas'ı açmadı. O açtı. Ahmet Yesevi'yi açtı. Acaba Manas'tan buldu bu. Gelmiş insanlar demişler ki biz Türk'üz. Ya sen Kazak Türk'ü müsün? Kırgız Türk'ü? Hayır demiş. Yok ben Türk'üm. Şimdi Namık Kemal Zeybek vaktiyle bu Türklere özel kontenjan ayırmış üniversitede falan da böyle ama çözememişler işi. Ya bunlar kim? Bunlar niye Türk'üm diyor. Türk'üm demelerinin sebebi arkadaşlar Türk İş Devleti öyle bir dağılıyor ki dağılırken bir kısmı Altaylara çıkıyor geri. Meğer bizim geçen sene gezdiğimiz yerlerdeki bir kısmı yine Oğuz Türk'üymüş bizim gibi. Ama onları da gidip tekrar bulmak lazım. Çok enteresan geldi. Bir kısmı oraya geri gitmiş. Bir kısmı Çin'e sığınmış. Bir kısmı Tibetlere sığınmış. Bir kısmı Tibetlerden de aldım haber. Yani Tibetlerin içerisinde de Savurlar falan boylar varmış. Benim geçen sene mesela 2 tane öğrencim geldi Çin'den. Çocuklar Çinli falan değil, biz Savur boyundanız diyor. Çin'den geldiler. Bir kısmı Çin'e sığınmış. Bir kısmı bir kısmını Araplar alıp götürmüş. Bir kısmı Özbekistan'a sığınmış. Bu Fergana Vadisi'nde bu 2 milyon Türk. Ama bir kısmı da Ceyhun boylarına iniyorlar ve Aral Gölü çevresinde yeni bir devlet kuruyorlar. Oğuz Yabgu Devleti. Tabii biraz önce anlattım. Uçele diye bir adam ya da o Türk İş Devleti'ni kuran Uçele 20 boya bölmüş ya da 20 boy olarak teşkilatlandırmış. Divar-ı Lügat-ı Türk'te boy sayısı 20 arkadaşlar. 21. 21 demek ki 690'dan Divan Lügat-ı Türk'ü yazılana kadar veya o toparlayana kadar bir boy daha eklenmiş bu 20 boya 21 olmuş. Daha sonra
Reşidettin 1300'de Oğuzname'yi yazarken 14 boy, 24 boy olarak tescillemiş. Bu Reşidettin'in boy damgaları da sadece şeyde bulundu. St. Petersburg'daki bir yazmada buldum. Bu arada tabii çok ilginç şeyler de çıktı karşıma. Reşidettin'in Oğuz damgaları var diye insanlar bir sürü yazmışlar kitaplara falan. Bunlardan bir tanesi de rahmetli oldu geçen hafta hocam Tuncer Gülersoy. O da yazmış Reşidettin'in damgaları diye. Ben bulamıyorum Reşidettin'in damgasını, Oğuz damgalarını. Hocayı aradım rahmetli. Mekanı cennet olsun. Dedim ki bu Reşidettin'in damgalarını sen de almışsın, yazmışsın. Nereden aldınız? Dedi ben bir bakayım da ondan sonra sana haber vereyim. Telefon açayım sana. Bekledim bir hafta telefon açmayınca tekrar aradım. Dedim sen nereden aldın bunları? O da dedi ki vallahi ben bilmiyorum dedi. Nereden aldığımızı ben de bilmiyorum. Ya Allah Allah damgalar yok falan. Sonradan St. Petersburg'da bir yazmanın içerisinde buldum ben o şeyi. Damgalar oradan imiş. Dolayısıyla Reşidettin 1300'lü yıllarda yaptığı şeyde demek ki Oğuzlar 20 boy olarak başladılar. Oğuz bir millet adı değil arkadaşlar. Oğuz ok oğlan evlat demek. Ok. Oktan getirmişler hep. Bütün bilim adamları ok ve z'den oklar anlamında. Hayır. Oğluş var, oguş var, oğlan var. Ok kökü, ok demek ki eskiden evlat anlamına geliyor. Oğuz da evlatlar anlamına geliyor. Yani okla mokla ilgisi yok onun. Yani o söyledikleri şey gibi. Bu Köktürkler döneminde boylara Z ekiyle çoğaltıyorlar. Larler anlamına geliyor oradaki Z. O şekliyle çoğaltıyorlar ama Türk döneminde o Türk devleti kurulurken Uçele 20 boya bölüyor ya da 20 boy olarak teşkilatlandırıyor o şekilde geliyor. Oğuz adı ilk oradan alınıyor. Sonra devlete ad da oluyor. Oğuz Yabgu devleti de şöyle. Devletin başında Kaan oluyor. Bu ta Hunlardan itibaren gelen bir devlet geleneği var arkadaşlar bizde. O çift başlı kartal da bizdeki o devlet geleneğinin sembolüdür. Yani devlet şöyle yönetiliyor. Devlet ikiye bölünüyor. Doğu ve Batı olmak üzere. Doğu Hunlar, Batı Hunlar, Doğu Göktürkler, Batı Göktürkler gibi. İkiye bölünüyor. Türk işler de öyle bölünmüş. Sonradan Doğu Türk işler, Batı Türk işler falan. Böyle bir geleneği var devletin. Niye böyle bir devletin geleneği var? Onu da çözdüm. Yani çözdüğümü düşünüyorum. Devletin asıl tarafı doğuda duruyor. Güneşin doğduğu tarafta. Orada asıl gerçek Kaan duruyor. Şimdi devletin yedek kadrosunu da batı tarafında yetiştiriyorlar. Yani Yabgu diyorlar. Kaan'ın yerine devleti direkt aynı devleti ikiye bölüyor. Batı tarafındakine başındakine Yabgu diyor. Kaan demiyor, Yabgu diyor. Ve daha sonra bu beri tarafta kurulan bütün Türk devletlerinin şeyleri Yabgu'dur aslında. Yani unvanları o Köktürklerden kalan bir unvan o. Şimdi şöyle yapıyorlar. Aynı memur doğuda da var, batıda da var. Batıdaki işte doğudaki öldüğünde batıdaki o devlet tecrübesi olduğu için hemen onun yerine getiriyorlar. Yani Kaan öldüğünde bu sefer Yabgu'yu Kaan'ın yerine getirmeleri gerekiyor. Dolayısıyla devlet bir zafiyete uğramıyor. Yani devletin yönetim yedeği var. Bu çift başlı kartalı hatırlayın. O iki tane devleti, Birleşik Devleti ve kanatları onların arkadaşlar 12-12'dir kanatlarındaki telekler. Şimdi aynen Oğuz devleti de bu 24 boy ya bu şeyden gelen bir gelenek. Hunlardan gelen bir gelenek. Yine Hunlarda da aynı şekilde devletin doğusu batısı var. Aynı şekilde devletin kadroları var. Buradan gösterebilirdim aslında. Onları hepsini çıkartmıştım ben de. Baktım ki o çift başlı kartalda bize ta eskilerden oralardan kalma öyle görünüyor. Devlet kurulurken bu defa Oğuz Yabgu Devleti kuruluyor. Yabgu dediğim gibi Kaanlık anlamında. Yedek. Ama işte bağımsızlığını kazanınca Kaan olmuyor yine. Şimdi ben daha önce başka programlarda da anlattım. Niye Kaan olmuyor da Yabgu oluyor veya mesela Emir Timur'un adı niye Emir Timur? Dünyada 3 tane Cihangir gelip geçmiştir. Birisi bunun Cengiz Han'dır, birisi Timur'dur, birisi de Büyük İskender. Peki bunlar içerisinde Emir Timur Cihangir olmasına rağmen, Cihangir ne demektir? Dünyanın 1/3'ini almak demek. 1/3'ine hakim olmak demek. Cengiz Han, Timur, arkadaşlar Demir, dünyanın 1/3'ine hakim olmuş bir adamdır. Ama kendisine Emir Timur denilir. Niye Emir Timur denilir? Çünkü dünyadaki Türk devletlerinin tamamı Alper Tunga'nın soyundan gelen adamlar tarafından kurulur. Bunu televizyon programında da anlattım ben. Evet. Kut
olması gerekiyor. Yani nedir kut? İnsanları yönetme yetkisi kim tarafından verilir? Tanrı tarafından verilir. Bir aileye. O ailenin dışında kimse devlet yönetemez, kuramaz normalde. Mesela bu Kuzey Liang devleti işte ondan sonra Aşena ailesi geliyor, Köktürk devletini kuruyor. Dikkat ettiyseniz bu şeyi yazdım ya ben Bozkurt ve Ergenekon destanı. Evet. Orada şu, Kuzey Liang devletini Tapkaşlar bitiriyor. Hepsini öldürüyorlar, soykırım yapıyorlar. Bir tane çocuk kalıyor. O da padişahın, Kaan'ın çocuğu. Kaan'ın çocuğu işte kurtla gidiyor, geliyor falan filan sonra çoğalıyor işte Ergenekon'da. Sonradan Aşena ailesi o kurt, babadan oğula geçiyor kurt. Yani ya da Tanrı özel bir duyuruyla kut verdiğini işte belli ediyor falan olağanüstü olaylarla falan filan. Dolayısıyla bütün Türk devletlerinin soyu şeyden gelir. Alper Tunga'dan. Kaan olabilmesi için. Emir Timur arkadaşlar değildir. Alper Tunga soyundan geldiğini ispatlayamadığı için o yüzden adamın adı ne sultandır, ne imparatordur, ne padişahtır. Emir diye ondan denilir. Mesela Kıbrıs tanımaz kimse. İşte Kıbrıs'ta mesela tanımıyorlar ya meşruiyeti olmuyor. Yani ya Tanrı sana kut verecek ya da Atatürk bunu bildiği için daha önce sizin programınızda anlattımdı galiba. Evet. İzmir'e girerken bir tane sancak asıyor arabasına. O da şimdiki bizim Cumhurbaşkanlığı Force'u. Yani 16 yıldızlı Force. Niye? Çünkü bir devlet kuracak da Atatürk benim gibi işte Alper Tunga'dan falan gelen bir adam değil. Bunu tanımayacaklar. Atatürk bunu biliyor ama. Enteresan. Girerken 16 yıldızı Alper Tunga'dan gelen devletleri simgeliyor ve ara sıra Türkiye Cumhuriyeti'ne biz 16 tane Türk devletinin devamıyız diye duyurarak meşruiyetini sağlıyor şeyin. Şimdi geliyorum Oğuz Yabgu Devleti'ne. Şimdi Oğuz Yabgu Devleti bir kere Alper Tunga soyundan gelen biri olmadığı için orada hepsini kırıp geçirmişler Çin'de. O ailenin o Türk İş Devleti'ni kuran aileyi en son onu yazıyordum şimdi programa başlarken. O ailede ne kadar adam varsa bir halli, bir kolayını bulup öldürmüşler ya. Öldürmüşler. Dolayısıyla Oğuz Yabgu Devleti bir imparatorluk falan hani böyle bir Kağanlık, Mağanlık falan değil, Yabgu Devleti. Nasıl Yabgu Devleti? Göktürklerden biraz kalıyor. İşte o doğu tarafı, batı tarafında olduğu için onlara Yabgu deniliyor ve Yabgular yönetiyor şeyi. Böyle milim milim ilerliyorum. Şimdi yönetim şekli aslında Dede Korkut hikayelerinde de var kısmen. Her boyun başında bir bey var. Bir bey yönetiyor boyu. Mesela Beydili boyunun başında bir bey var. Bey yönetiyor. Bu beyler en son toy yapıyorlar. Devletin başına birini seçiyorlar. O beylerden bir tanesi seçiliyor. Genellikle temayül nüfusu en kalabalık olan Yabgu seçiliyor. Şimdi bu Dede Korkut hikayelerinde Hanlar Hanı Bayındır Han demesinin sebebi o. Yani Hanlar Hanı Bayındır Han deyişi Hanlar boy beyleri ve Hanlar Hanı işte o. Şimdi şeyde de var bazı yerlerde rastladım. Yönetirken mesela 3-4-5 tane boy şimdi hani ittifak yapıyorlar ya siyasi partiler. Onlar da yapıyorlar. Mesela 3-4 tane boy bir araya geliyor. Bir aday gösteriyor. Böylece 3-4 bey hangisinin nüfusu fazla olacaksa o boy beyi olacak ya veya devletin başkanı. Bu şekilde yapıyorlar falan. Bu şekilde aslında o yüzden de Oğuz Yabgu Devleti'nin Yabgularının bir isim listesini yapamadım. Hala olmasına rağmen bütün gücümü kullanmama rağmen bulamadım. Şimdi sikkelerin üzerinden çıktı bazı şeyler. Yabguların adı. Ama bunlar midir? Nedir? Boy beyleri mi yoksa illa devletin başındaki Yabgu mudur? Onu tespit edebilmek falan hala zor. Epeyce bir uğraştıracak gibi görünüyor. Sonunda bu Oğuz Yabgu Devleti arkadaşlar Araplar geliyor. Bir kısmı İslamiyet'i kabul ediyor, bir kısmı kabul etmiyor. İç savaş. Bu defa başlıyorlar Orta Asya'da iç savaşa. İslamiyet'i kabul eden Türkler, etmeyen Türkler. Kendi aralarında o kadar iç savaş, o kadar kan döküyorlar ki
Bunlar perişan ediyorlar ve Oğuz Yabgu Devleti'ni İslamiyetle beraber yıkıyor. O devleti yıkan o Arapların o işte İslamiyet'i oraya getirmesi meselesi. Selçuk Bey biliyorsunuz Selçuklu Devleti'nin işte o dedeleri bu Alparslan'ın falan. Cend'e taşınıyor. Yani asıl Yenikent'teki başkentten Cend diye bir yere geçiyor. Orada örgütlenmeye başlıyor ve İslamiyet'e kabul ediyor. İşte onun çevresinde İslamiyet'i kabul edenler falan epeyce bir büyüyor. Bu defa iç savaş falan filan ha gümbürtü, di gümbürtü. Sonra bu zaman zaman kitaplarında geçiyor işte 200 bin çadır bir günde İslamiyet'i kabul etti falan gibi. Daha sonra artık iç savaştan bıktıkları için bu şekilde böyle genel bir İslam algısı var. Tabii bunların asıl arkadaşlar düğüm noktası Ahmet Yesevi. Şimdi 3 tane büyük konuyu ya da kendimce büyük olduğunu düşünüyorum. Büyük konuyu birden götürmemin sebebi tabii Ahmet Yesevi'nin oradaki e, önemi. Şimdi Ahmet Yesevi olmasaydı Türkler Müslüman olmazdı belki de. O kadar enteresan ki o Arapların o katliamlarına rağmen falan Ahmet Yesevi o işin kötü tarafını bu işten ayıklıyor, iç savaşları durduruyor, insanları bir araya getiriyor. Çünkü çok öğrencisi var, her boydan öğrencileri var falan. Bir ılımlılık, bir barış, bir iç huzur, işte bir manevi dünya yaratıyor falan. Türklerin asıl manevi babası bence Ahmet Yesevi'dir. Onun külliyatını da bu arada beraber götürüyorum. Şimdi çok enteresan şeyler de buldum onunla ilgili. Onunla ilgili şöyle anlatayım Ahmet Yesevi ile ilgili. Ben aslında Ahmet Yesevi ile ilgili bir planım yoktu. Bavyera Milli Kütüphanesi'nde Almanya'da Bavyera'da Milli Kütüphane'de çalışıyorken el yazmalarına işte inceliyorken listesini bir gördüm orada. Divan-ı Hikmet gördüm. Merak ettim hani az çok haberim var. Bavyera Milli Kütüphanesi'ne bir Divan-ı Hikmet olduğunu bilmiyoruz ama. Yani az çok bilgim var ama Milli Kütüphanesi'nde bir Ahmet Yesevi buldum, divanı buldum. Bundan haberi var mı araştırmacılar? Bir bakın bana haber verin. Çocuklar haber verdiler bir süre sonra ki hocam yok bunu kimse bilmiyor falan. Öyle kitap ki o kadar güzel yazılmış ki hayran oldum ya. Dolayısıyla dedim ki ya buradan demek ki bundan haberleri olmadıklarına göre bu Ahmet Yesevi çalışanların demek ki ortada bir var. Bir sorun var. Sonra ben bir başladım tabii 120 tane divan buldum Divan Hikmet buldum dünya üzerinde. Şimdiye kadar 60'a yakını tamamladım. Kitaplığa girdim. Sonra bir sürü başka şeyler de buldum. Mesela Nesepname. Bunu Özbekistan'da 24 metre uzunluğunda bir belgeydi bu. Nesepname bu Ahmet Yesevi'nin falan soyu. Şimdi bu ayrıca Arapların bu Oğuzlara yaptığı seferler var. Orada hangi Kaan'la savaştıkları falan da burada yazıyor. Bazı şeyleri de buradan aldım bu Oğuz Yabgu Devleti için falan. Şimdi bunun sonradan 11 nüshasını buldum. Sonra hiç kimsenin bilmediği bir sürü Ahmet Yesevi ile ilgili kitaplar buldum. El yazma, işte İsveç Kütüphanesi'nde, Almanya Kütüphanesi'nde falan filan. Bir yandan ona çalışıyorum falan. Ama dediğim gibi bu manevi babası Türklerin Yani Ahmet Yesevi'dir. Din, Kesinlikle. din ayrı bir mesele. Yani İslamiyet'i yumuşatmış ve insanları anlaşılır hale gelmiş, anlayacak hale getirmiş İslamiyet'i. Bunun dışında da işte Türklere verdiği manevi huzur, iç barış, bir kardeş biraz daha yaklaşması meselesi falanı çok önemli, Türk tarihinde çok önemli bir kilit noktada. Şimdi onunla da bir yandan uğraşıyorum falan. Böyle. Neyse arkadaşlar bu İslamiyet'i kabul etmeyenler de biraz önce söylediğim gibi önüne peçenekler alıyor. Peçenekler önüne Hazarlar alıyor. Bunlar birbirlerini süre önde Macarlar. En önde Macarlar. Macarlar gidip yerleşiyorlar şimdiki Macaristan'a. Macarlar falan Türk arkadaşlar. Hepsi bunların bu Ural Nehri'nin falan o çevrelerinden o Aral Nehri'nin Aral Gölü'nü falan o çevrelerinden gelme bunlar. En önde bunlar birbirlerini sürerek götürüyorlar. En önde Macarlar var. Macarlar gidip yerleşiyor neyse. Bir yer buluyorlar. Arkasından Hazarlar. Hazarlar darmadağın arkadaşlar. Dünyada ben Hazarım diye hiç kimse yok olmaması çok ilginç. İkide bir bu devlet yıkılırsa daha iyisini kurarız falan diyorlar. Ben de Hazarlara örnek veriyorum. Oğuz Yabgu Devleti, devletken Hazarlar, imparatorluk bir anda ayakları bir çözülüyor, bitip gidiyorlar dünya üzerinde.
Hitler'in arkadaşlar Yahudi soykırımı diye uydurduğu hikayenin tamamı bu Hazarlar. Tamamına yakını. Yani belki %90'ı, bunu da söyleyeyim size, bir anda Hazarlar yok oluyor. Nereye gidiyor bunlar? Musevi Türkler. Musevi Türkler ve Hitler'in biçtiği, o gaz odalarına doldurduğu Türkler de o Hazarlar arkadaşlar. O da öyle geçti. Hemen arkasından şeyler geçiyor. Peçenekler. Peçenekler de yok arkadaşlar. Peçenekler de kayıp. O coğrafyada darmadağın oluyorlar falan. Arkasından Uzlar. Uzlar arkadaşlar aslında Balkanları Uzlar almışlarmış. Bizans da bütün Balkanları boşaltmaya karar vermiş. Fakat 600 şeyde bu Malazgirt Savaşı'ndan hemen öncesinde bunlar bir salgın hastalığa tutuluyorlar. 1067 falan olabilir. Bir salgın hastalıkta bunları o salgın hastalık biçip öldürüyor. Yani boydan boya mahvediyor bunlar. Geri kalanların bir kısmını Makedonya'ya, bir kısmını Sırbistan'a falan yerleştirmiş Bizanslılar. Sırbistan'da bir il buldum. Olduğu gibi Oğuz Türk'ü arkadaşlar, bizim gibi. Ama merak ediyorum şimdi. Onlar ne kadar Türklük kaldı, ne kadar Sırplaştılar. Onlar da merak konusu. Gittikçe iş böyle büyüyor. İş epeyce karışıyor. Ben şimdilik bu kadar anlatayım. Hocam, Sonra mesela Türklük için yaptığınız hizmetler hakkınız ödenmez. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. ben de teşekkür ediyorum. Yok, ben bunu evet, Türk milletinin verdiği vergiden maaş alan bir adamım. Ben borcumu ödüyorum ve zevk alıyorum. Yani zevkle yapıyorum. Var olun. Hiçbir şekilde kimseyle şeye girmiyorum. Polemiğe girmiyorum. Mesela okula da gidiyorum, geliyorum falan. Hiçbir idarecilik görevi almıyorum falan. Ben böyle çok mutluyum. Yani böyle 220'yi geçti kitap sayısı. Şimdi geçen sene mesela 40 tane kitabım yayınlandı. Bir yılda. Biliyorum. Evet, öyle eğleniyorum ben. Mutlu oluyorum. Size Allah uzun ömürler versin. Daha çok kitaplar yazın. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar.